Herkese merhaba. Selanik'e yaklaşık 45 dakika mesafede olan Camping Ozoni Beach'e geldik. Buraya biz geçen yıl da gelmek istemiştik ama geçen yıl dönüş alamamıştık. Kısmet bu yılaymış. Çok merak ettiğimiz bir kamp alanıydı. İlk yorumlarımı söylüyorum. Kampa bayıldık. Hem personeli hem düzeni. Kamp muhteşem. Bir önemli noktası da bizim için şu oldu. Selanik'e yakınlığı. Biz normalde Selanik'te ücretsiz olarak Zampetas'ta konaklıyorduk ve kendimize bir durak belirlemiştik Selanik'i. Halkidiki'ye gitmeden orada dinleniriz, hem Selanik'i gezeriz diyorduk. Seneye şu an planımızı yaptık. İlk olarak buraya geliriz. Çünkü Selanik'e çok yakın. Hem kamp ortamını yaşarız hem de eğer Selanik'e gidip gezmek istersek 45 dakika mesafede gider geliriz diye düşündük. İlk yorumlarım böyle. Şimdi içeriği size güzelce anlatalım. Şimdi hemen girişte 2 tane kamp alanı görüyorsunuz. Sol tarafta Oela Camping var. Şurada hemen logosu da var. Aslında Ozoni Camping'e benziyor. Ama bunlar 2 ayrı işletme. Ve burası başka bir kamp sol taraftaki. Bizim esas tanıttığımız ve geldiğimiz Ozoni Beach Camping. Hemen yanında. Burası giriş kısmı. Girişi oldukça büyük. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Yolları da çok güzel. Otobandan geliyorsunuz. Hani hiçbir sorun yok yollarda. Otobandan sonra bir 200-300 metre falan. Evet, 200-300 metre. O da zaten çok kabul edilebilir bir seviye. Hemen geldiğinizde ilk olarak sizi burada bekletiyorlar ve sizin giriş işlemleriniz bu resepsiyonda oluyor. Burada bütün bilgileri size veriyorlar. İşte internet, giriş çıkış saatleri, ondan sonra çamaşır yıkayacaksınız ücreti vesaire. Onların hepsini buradan öğrenebiliyorsunuz. Broşür veriyor. Evet, bir tane de broşür veriyor hani yerlerin olduğu. Biz daha önceden rezervasyon yaptırdığımız için hani o alana gidecektik aslında. Ama sonra bize dediler ki hani oraya sığmayabilirsiniz. Karavanda araba da büyük. İsterseniz farklı bir yere gidin. Sonra gidip oraya baktık ve o alana geçmeye karar verdik. Mr. Dimitro çekelim mi? Evet. Mr. Dimitro. Kalimera. Kendisi kampın sahibi. Aşırı tatlı. Bayıldık. Dediğim gibi yani kamp çok güzel ve çalışanları da mükemmel, çok ilgili. Şimdi burası bir ortak alan. Burada şeyler var. Tuvalet, banyo kısmı var. Hemen yan tarafta duş kısmı. İçeriği müsaitse çekeyim. Bir duş kısmına bakalım birlikte. Eğer müsaitse çekerim. Değilse çekmem. Şöyle çekebilirim herhalde. Bir de her yerde yangın tüpleri var. Bu da çok güzel düşünülmüş. Böyle notlar var her yerde. Bebek için ayrı bir alan yapılmış. Yıkayabiliyorsunuz, altını değiştirebiliyorsunuz burada. Şöyle duşları da göstereyim. Kaç tane? 6 tane de duş var. Gayet yeterli, tertemiz. Biz burada hep ortak alanları kullandık. Hep tertemizdi. Şu karşıda gördüğünüz çöp bölümü. Şimdi bir de tuvalete gireceğim ama müsaitse. Mesela buraya hani kimyasal dökmemeniz için işaret bile koymuşlar. Hemen burası çocuklar için tuvaletin olduğu alan. Mesela tuvalet. Bir de şuraya da şöyle çekeyim. Bir tuvalet alanı da böyle. Gördüğünüz gibi her şey var. Peçetesi, bu tertemiz. Şurada da şey var. Eğer cam şişe atığınız varsa onu kullanabiliyorsunuz. O da güzel bir detay. Burada da mini market var ama daha açılmamış. 9'da kapanıyor. 9'da mı? Yok 8'de açılıyor. Biraz daha açılıyor. 8 ile 9 çalışma saatleri. Daha saat 8 olmadığı için açılmadı. Merhaba kedicik. Markette de her şey var bu arada. Fiyatları da uygundu. Hemen marketin yanında da böyle balık ve ahtapot yıkayabileceğiniz alan yapmışlar. Bu alanı ayırmışlar. Muhtemelen hani öyle yıkayanlar var ki buna ihtiyaç duymuşlar diye düşündük. Hiç ilk defa görüyor çünkü bir kamp yerinde bunu. Şeyi boş alanda mı gösterelim? Elektrik, suyu.
Ha, boş burada gösterebiliriz. Kararını açtık oluyor ya. Mantıklı. Mesela köpek tasmasız gezdirmek de yasak. Bu logoda her yerde var. Biz de Cookie'yi böyle tasmayla gezdiriyoruz zaten. Bu mesela bir parsel. Parsellerin üstünde de bu şekilde tente yapmışlar. Gölgelik oluyor. Bu da çok güzel düşünülmüş. Her parselin kendine ait su alabileceği su vanası var. Evet. Ve de elektriği de hemen Ama elektriğin burada. şeyi farklı. Mesela karavanın girişi gibi bu. Bunun girişinden normal prize çevirmek için oluyorsun. Dönüştürücü alıyorsun resepsiyondan. Elektriği kullanmak için. Yani varsa kendin kullanıyorsun. Bizim Deutschland'da bir şeyimiz vardı. Komşumuz, amcamız, teşekkür ederiz ona. O bize verdi kablo. Biz hani kısa süreli bir şey kullandık. Sonra geri verdik. Evet. Bu da küçük bir detay. Şimdi bu ortak alan tuvalet ve banyo kısmı içindi. Hemen sol tarafı kadınların tuvaleti ve banyosu. Sağ tarafta da erkeklerin tuvaleti ve banyosu var. Onun karşısı da yine bir ortak alan. Şöyle yollara bakın. Çok güzel, çok düzenli. Hemen buraya da giriyorum. Aynen burası çamaşır, kurutma, ütü. Böyle yazmışlar zaten notları da. Çamaşır makineleri burada. Kullanmak istiyorsanız yine resepsiyona gidiyorsunuz. 4 euroymuş çamaşır yıkamak. Ay pardon 5 euroymuş. O 5 euroyu verip jeton alıyorsunuz muhtemelen ve yıkayabiliyorsunuz. Burada da kıyafet yıkamak alanı bunlarda. Ütü de aynı şekilde ücretli. Bunları resepsiyondan gidip temin ederek kullanabilirsiniz. Ve bir de kurutma makinesi. Evet, bir tane daha çamaşır. Bak ortak alanlarda şöyle yapıyor. Yani çok düzenli. Ha bir de bütün ortak alanlarda aynen bu yazıyor. Eğer 8 yaşının altında çocuğunuz varsa çocuk buraya tek başına değil. Aile bir bireyiyle, evet ebeveynine gelmeli. Kampın bir diğer iyi noktası da sadece motokaravan veya çekme karavan kampı değil. Aynı zamanda hani çadırla da gelip kalabilirsiniz. Bir sürü çadırla gelip konaklayan insan da var. Onların alanları genellikle daha küçük zaten. Evet, çadır alanları biraz daha küçük ama büyük alan da oluyor. O tamamıyla sizin ne istediğinize bağlı. Yani o alanı da veriyorlar. Mesela bizim karşımıza bir tane büyük çadır geldi. O alan da gayet büyük. Benim en sevdiğim yer burası. Gri su boşaltım alanı. Evet, burası Ahmetcan'ın favorisi. Yere yapmışlar gri su boşaltmayı. Hiç yorulmadın değil mi? Getiriyorum buraya, kapağını açıyorum, boşalıyor. Diğer türlü hadi kaldır o kadar ağır şeyi boşalt falan zor oluyor. Bu şekilde. Ve her detayı incelikle düşünmüşler. Hemen gri su boşaltmanın karşısında da tuvalet için boşaltım alanı yapmışlar. Orada hortumu da var, yıkayabiliyorsunuz. İşte çöp kutusu var. Düzenli. Çok düzenli. Evet, aşırı. Çok iyi. Bir de her parselde böyle numaralandırma yapmışlar. İşte 712, 500, 400. Bize verdikleri o haritada da zaten bu numaralar yazıyor. O numaralara göre bakabilirsiniz. Şimdi bir diğer ortak alan da bulaşık yıkama ve dolapların olduğu kısım. Şeyleri çok tatlı, logoları çok tatlı. Mesela bu da böyle bir logo. Çok fazla bulaşık yıkama alanı var ve bence gerçekten yeterli. Şöyle bu alanı da kullanabilirsiniz hani bir şey yapacaksanız. Çünkü burada aynı zamanda yemek de yapabiliyorsunuz. Ocak var. Yine bunlar da tabii kullanım ücretli. Resepsiyona gidip ne kadar olduğunu öğrenip kullanabilirsiniz. Aynı şekilde fırın da var. Ve 2 büyük buzdolabı var. Bayağı dolu. Bir adet de dondurucu koymuşlar. Genelde çadır kampı yapanlar bu kısımları çok kullanıyor ama
Karavanı olanlar da kullanıyor. Dün onu da gördüm. Bu alanda şey yapamıyorsunuz. Balık veya ahtapot temizliği yapamıyorsunuz. Onun bölümünü ayırmışlardı zaten. Bunu da böyle belirtmişler. Yani çok güzel. Her yerde notlar var. Mesela lavaboyu temiz tutun falan yazmışlar. Çok tatlı. Çöpü. Yine bir yangın tüpü. Yangın tüpü bütün ortak alanlarda var. O da çok güzel. Komşu gidiyor. Bizim komşularımız gidiyor. Yanımız boşaldı. Evet. Biz de gidiyoruz bugün. 2 parselin ortasına gibi de böyle şey yapmışlar. Çöp kovaları. Bunlar da kısmen büyük parseller. Ve ağaçlık altında. Hep gölge. Çok tatlı. Sen ne dedin? İnternet. 15 günlük bir şifre ve kullanıcı adı veriyorlar. Resepsiyondan. Onu böyle ama tek cihazdan kullanılabiliyor. Atıyorum kendi telefondan giriyorsun, bilgisayardan giremiyorsun. Ya da işte Wi-Fi'den çıktın, bilgisayardan giriyorsun, telefondan giremiyorsun. Tek giriş. Tek cihaz girişi oluyor. Evet. Tek belki eksi yanını söyleyebilirim. Yani bilmiyorum. O da bakış açısına göre değişiyor. Otopark alanı yok arabalar için. Kendi parselinize hem işte çadırınızı, arabanızı, karavanınızı, arabanızı koymanız gerekiyor. Bizim için bu parsel çok iyi oldu. Direkt arabamızı önüne koyduk ve bu şekilde de sığmış olduk. Yani arabadan eşya taşımak için kolay, güzel bir şey. Ya görüntü için kötü ama Evet. bizim parselimiz 510'muş. Hani böyle merak ederseniz parselimizi beğendik çünkü bayağı. Seneye gelirsek yine bu parselde kalabiliriz diye düşünüyorum. Araba noktasına geri dönecek olursak dediğin gibi arabadan eşya alıyorsak çok mantıklı. Sadece görüntüde sıkıntı ama beni çok rahatsız etmedi bu arada. Çünkü herkesin kendi parselinin önünde olunca çok gözüme batmıyor açıkçası. Şu şekilde mesela yangın alarm noktaları da var. Hani acil durumlarda oraya da basabiliyorsunuz yangın olduğunda falan. Allah korusun. Ama kampta her şey düşünülmüş. Yollar geniş geniş. Her karavan rahatlıkla sığar. Şöyle göstereyim. Burası da denize giden yolumuz. Şimdi denize gidelim birlikte. Denizde kamp sakinlerinin kullanabileceği bu şekilde şemsiyeler de var. Ekstra siz kendi şemsiyenizi de alıp sahilde konumlanabilirsiniz ve bırakabilirsiniz bütün gün. Hiç de bir şey olmuyor. Sahilde de yine böyle çöp kovalarını koymuşlar. Oturma bankları koymuşlar. Şimdi deniz. Deniz çok güzel. Videoyu bitirdikten sonra kendimi gelip denize atacağım. Muhteşem. Öğlen çünkü birazcık dalgalı olmaya başlıyor. Ama şu an sabahtan çok güzel. Şurada biri su yapıyor. Şöyle deniz. Denizin ilk girişi taşlık. Sonrasında birazcık yosun var ama ondan sonrası kum ve boy. Bayağı benim belime geliyor. Yani ileri gidiyorum belimde. Yani belki daha da ilerisinde artık derinleşiyordur ama kum tarafı muhteşem. Çok güzel ya. Sahil böyle. Ben Cancan'a söyleyeyim de bize bir tost yapsın. Biz denize gelelim. Denizden çıkınca da tostumuzu yiyelim. Bence mükemmel plan. Ahmetcan Cookie'yi bırakmaya gitti. Çünkü Cookie durmuyor. Zıp 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 zıp. Sahilde bir de duş var. Hani duşunuzu almak isterseniz öyle bir imkan da var. Çöp kovaları her yerde. Sigara için de ayrı bir alan yapmışlar. Buradan devam ediyorum. Kamp bayağı dolu. Dimitri Bey'le de görüştük.
uzun konaklama alamayacağım. Çünkü uzun konaklama çok fazla rezervasyonum var dedi. Ancak böyle bir iki günlük rezervasyonları kabul edebiliyormuş. Hatta biz seneye de geleceğiz dedik. Gelmek istiyoruz dedik. Bize mutlaka dedi rezervasyon yapın. Biz de tamam dedik, yaparız. Zaten rezervasyon yapmadan gelmiyoruz. Hep rezervasyonumuzu yapıyoruz öncesinde. Bir de güzel bir şey söyleyeceğim. Şeyleri ayırmışlar. Parselleri böyle çiçek demeyeyim de ağacımsı çiçeklerle ayırmışlar. Bunlara da sulama tekniği yapmışlar. Yani her gün sulanıyor bunlar. Akşam saat 8 gibi damlama yöntemiyle başlıyor sulama. O da çok iyi. Eğer tekne falan getirdiyseniz o da düşünülmüş. Buradan onu da indirme yeri yapmışlar. Mesela. Dediğim gibi kamp çok düzenli. Her şey düşünülmüş. Şaşırdım. Mesela sigara içiyorsanız ayrı bir sigara alanı. Emek verilmiş ve düşünülmüş bir kamp alanı olarak değerlendiriyorum burayı. Bu arada Yunanistan'da gittiğimiz geçen yılki yani Armenistis, Mitari o kamplar da çok düzenliydi. Yani biz oraları da çok beğendik. Ama burayı da çok beğendik. Bundan sonra gelir miyiz biz buraya? Kesin geliriz. Ortamı da çok güzel. Çocuklu aileler için de çok iyi. Çocuklar hep burada bisiklet falan sürüyorlar böyle. Alanlar çok düz ve güzel olduğu için hani yollar. Bütün kampı yürüdüm. Şimdi tekrar girişe geldim. Ve kendime çevireyim. Ahmetcan daha gelemedi. O yüzden kapanışı ben kendim yapacağım. Şimdi kapanışı resepsiyonda arkama alarak yapmak istedim. Ozoni Beach. Biz burayı gerçekten çok beğendik. Seneye de geleceğimiz kamp alanı olarak listemize ekledik. Bu sefer geldiğimizde 2 gün konakladık. Ama seneye daha çok kalırız diye düşünüyorum. Selanik'e yakın olması sebebiyle de bizim için mükemmel bir durak noktası olacak burası. Çalışan personeline zaten bayıldık. Aşırı ilgililer. Kamp inanılmaz temiz ve düzenli. Denizi güzel. Daha ne olsun? Bir kamptan beklediğimiz şeyler zaten bunlar. Daha nicelerinin de Türkiye'de olmasını diliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.